Ankara'nın bozkırında rüzgarın bile fısıldamaktan korktuğu bir ayna yükselir, Mogan. Haritalar burayı basit bir alüvyal set gölü olarak işaretler. Ancak bu durgun suların altında ne jeolojinin ne de tarihin tam olarak açıklayamadığı bir karanlık yatar. Burası gözyaşlarının göle, gölün ise bir zaman kapsülüne dönüştüğü yerdir. Halkın belleği bu gölü Monos ve Ganis'in trajedisiyle mühürlemiştir. Birbirine kavuşamayan iki aşığın 10 yıl boyunca döktüğü gözyaşlarının vadiyi doldurduğu söylenir. Bilim 10.000 yıl önce biriken alüvyonlar derken toprak sahipleri hala dolunaylı gecelerde kamışların arasından gelen o hıçkırık seslerini dinler. Mogan aslında kavuşamayan iki ruhun sonsuza dek sürecek olan o hüzünlü birleşimdir. Mogan'ın en ürpertici gerçeği, sığlığının altındaki o zifiri derinlikte gizlidir, anoksik tabaka. Gölün belli bir metresinden sonra oksijen tamamen biter ve zaman durur. Burası bir ölü su bölgesidir. Oksijensiz su, içine düşen her şey mumyalar. 10 yıllar önce kaybolan sandallar, ulaşılamayan bedenler ve kadim yerleşimlerin kalıntıları hepsi o zifiri karanlıkta birer su altı heykeli gibi bozulmadan yüzyıllarca bekleyebilir. 90'lı yılların ortalarında balıkçıların ağlarını parçalayan, sandalları sarsan o devasa gölgeler sadece birer şehir efsanesi miydi? Bugün biliyoruz ki Mogan'ın derin balçıklarında yaşayan ve boyu 3 metreyi bulan dev yayın balıkları suyun gerçek ve karanlık sahipleridir. Işığın ulaşamadığı o dipte insan boyundaki bu canlılar sadece su kuşlarını değil, bazen kıyıya çok yaklaşan, anlam verilemeyen her şeyi yutarlar. Mogan sadece suyla değil, açıklanamayan enerji kırılmalarıyla da çevrilidir. Amatör havacılar ve bölgeden geçen pilotlar Mogan ile Eymir arasındaki o dar, hatta pusulaların ve dijital cihazların anlık sapmalar yaptığını rapor etmiştir. Yerel halk, sisli gecelerde gölün ortasında aniden beliren ve hiçbir ses çıkarmayan parlak ışıklardan bahseder. Bu durum, yeraltı minerallerinin bir oyunu mu, yoksa Mogan'ın antik çağlardan beri taşıdığı bir manyetik mühür mü? En gizemli olay ise kayıp zaman vakalarıdır. Göl kıyısında yürüyüşe çıkan bazı görgü tanıkları sadece birkaç dakika geçirdiklerini sanırken saatlerin geçtiğini, hatta günün karardığını fark ettiklerini iddia ederler. Mogan sanki kendi zaman dilimini yaratan bir vakum gibidir. Mogan'ın bir ikizi vardır Eymir. Haritalar onları ayırsa da yerin 7 kat altında bu iki göl tek bir kalp gibi atar. Mogan dolduğunda Eymir'in kapıları gizli bir el tarafından açılır. Balıkçılar Mogan'da kaybolan bir nesnenin günler sonra Eymir'in kıyısında hiçbir darbe almadan belirdiğini anlatır. Yeraltı labirentleri bu iki gölü birbirine bağlayan karanlık mesaj hatlarıdır. Bugün Mogan, modern Ankara'nın kıyısında sakin bir dekor gibi duruyor olabilir. Ancak rüzgar estiğinde ve sis çöktüğünde o durgun suyun altındaki dev yayın balıkları kıpırdanır, oksijensiz katmandaki mumyalar sessizliğini korur ve Monos'la Ganis'in feryadı sazlıklarda yankılanır. Mogan'ın kıyısında durduğunuzda sadece suya bakmayın. Çünkü o su sizin en derin korkularınızı ve şehrin unuttuğu sırları bir ayna gibi size geri yansıtacaktır.